Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir aya ve yeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz. 1-7 Haziran haftasının genel olarak ön plana çıkan açılarını ve detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu videoda. Her zaman olduğu gibi tabii ki burçlarınız özelinde de değerlendirmelerim olacak. Öncelikle bu hafta nasıl bir atmosfer soluyabiliriz genel anlamıyla, kolektif anlamda buna bir kısaca değinelim. Açılarımızı öncelikle bir sıralayalım. 1 Haziran'da Merkür Kiron 60'lığı söz konusu, 29. derecede Merkür Yengeç burcuna geçmeden Merkürle uyumlu bir açı içerisinde olacak. Bu da bizim üzerimizde iz bırakmış veya hayatımızda kronikleşmiş bazı durum ve sorunları iyileştirme için, bu alana zihnimizi yönlendirmemiz için olumlu anlamda veya çözümleri gerçekleştirebilmek için güzel bir fırsat sunabilir. Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bunu detaylandıracağım. 3 Haziran'da Güneş ve Satürn'ün 60'lığı söz konusu. Bu da güzel, destekleyici, yapılanmaları organize edebilmek adına güzel bir destek sunacak. 4 Haziran'da Merkür ve Kuzey Ay düğümünün 60'lığı da yine bizi ilerlememiz gereken yönde destekleyici bir açı olarak dikkat çekiyor ve aynı gün içerisinde 4 Haziran'da Merkür'ün Neptün'le de bir karesi söz konusu. Bunlar bizim için ne ifade edecek? Hemen detaylara geçiyorum. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi daha fazla batı bölgeleriyle ilgili hareketlilik yaşanabileceğine işaret ediyor. Gündemde bunu gözlemleyebiliriz. Kadim kaynaklar bu yönde bilgiler sağlıyor. Batı ve kuzeybatı bölgelerinde ciddi siyasi çalkantıların bu dönemlerde daha fazla ortaya çıktığına işaret ediyorlar. Gıda ve mahsul sorunları daha görünür olabilir bu süreçte. Yengeç burcu beslenmeyle bağlantılı olduğu için de gıdayla ilgili konular gündemimizi daha fazla meşgul edebilir. Kıtlık veya gıdalarda azalma söz konusu gündemde olabilir bu süreçte. Ayrıca ağaçlar ve tohumlar üzerinde de çeşitli zararlıların etkin olması bu dönemlerde daha görünür olabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi zenginler, yöneticiler ve varlıklı kişilerin zarar ettiği dönemlere de işaret ediyor. Toplum sağlığı açısından yine önemli olacaktır. Solunum yollarıyla ilgili, sıvı dengesizlikleriyle ilgili gündemler kendini daha görünür kılabilir. Özetle Merkür Yengeç burcuna geçtiğinde yine aslında bir noktada da halkın güvenliği, korunması, Yengeç burcu korunmayla, güvenlikle de alakalıdır. Bu konuları daha fazla yine gündemde görebiliriz. Gıda arzı, Batı ülkelerindeki siyasi krizler ve solunum yolu hastalıkları daha görünür olabilir gündemimizde. Finansal astroloji açısından baktığımızda ise duygusal bir tepkiyle aslında biraz da daha korumacı hareketler gözlemleyebiliriz. Korumacı yaklaşımlar gözlemleyebiliriz piyasalarda bu süreçte. Endekslerle ilgili baktığımız zaman spekülasyonlar, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları daha görünür olabilir. Gayrimenkul, konut piyasası, gıda sektörü, tarım ve gümüşle ilgili konularda daha fazla yine bu dönemde gündemde olacaktır. Merkür'ün Yengeç'teki şirketleri, özellikle aile şirketleri ve geleneksel kurumların yapılandırılmasıyla ilgili haberlere de dikkat çekebilir. Mısır fiyatlarıyla bağdaştırılmış aslında yine Merkür'ün Yengeç burcundaki transiti, döviz kurlarında dalgalanmalar yine daha görünür olabilir bu süreçte. Kripto paralar özelinde ise yine bazı düşüşler gözlemlenebilir bu süreçte. Bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir ama geri çekilmeler söz konusu olabilir. O korunma enerjisiyle biraz geri çekilişler gözlemleyebiliriz piyasalarda bu süreçte. Daha somut ve güvenli varlıklara yöneleceğimiz hareketler gözlemlenebilir. Merkürle Neptün'ün 4 Haziran'da bir kare açısı söz konusu olacak. Hazır piyasalardan ve finansal alandan lafı açmışken bu etkiyle de bağdaştırarak devam edelim. Yanıltıcı bilgiler ve hatalı raporlar söz konusu olabilir bu süreçte. Hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Yanıltıcı bilgiler ışığında yapılan yatırımların zarar getirdiği gözlemlenebilir. Spekülatif balonlar yine daha fazla ön planda olacaktır bu dönemde. Yön kaybı ve tetiklenen
panikle dalgalanmalar daha görünür olabilir. Dolandırıcılıklara yine açık bir dönemdeyiz ve burada da güven kaybı yaşanabilir. Kripto paralarda düşüşler dediğim gibi gözlemlenebilir. Petrol ve ilaç sektörüyle ilgili dalgalanmalar devam edebilir. Merkür ve Neptün'ün karesi sebebiyle havacılık ve teknolojiyle ilgili, kripto paralarla ilgili de riskler ve saldırı riskleri, bilgi sızıntısıyla ilgili riskler söz konusu olabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişinin kişisel alandaki etkilerine bakacak olursak neler hissedebiliriz? Sezgilerimizle mantığımız arasında bir denge kurmaya çalışabiliriz bu süreçte ama sezgilerimizin bize öncülük edeceğini daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada bir denge söz konusu olacak. Diğer taraftansa hafızamızda daha güçlü olabilir bu dönemde. Baktığımız zaman Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi iletişim şeklimizi de yine yönlendirici olacaktır. Daha nazik, daha korumacı, daha sempatik ve belki de biraz da sözsüz iletişime daha odaklı olacağımız bir sürece giriş yapacağız. Hayal gücümüzün, yaratıcılığımızın da daha aktif olacağı, sanatsal duyarlılığın ve aslında belki de biraz da halkları ilgilendiren konulara karşı duyarlılığımızın yükselişe geçeceğini gözlemleyebiliriz. Merkür'ün belki zorlayıcı açılarında irrasyonel korkulara kapılabiliriz ki bu hafta 4 Mayıs'ta Merkür ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu. Yanlış bilgiler, yanlış anlamalar gündeme gelebilir. Bunu da hemen konu açılmışken detaylandıralım. Dünya astrolojisi açısından tabii ki yine medya kirliliği, bilgi kirliliği söz konusu olacaktır. Dezenformasyon ve skandallar daha fazla bu hafta ön planda olabilir. Yalan haberler, çarptırılan haberler gündemi meşgul edebilir. İtibar suikastları yine daha aktif hissedilebilir bu süreçte. Dolandırıcılığa karşı tabii ki dikkat etmekte fayda var. Özellikle zaten Merkür Yengeç burcundayken kendimizi, ailemizi, yuvamızı, maddi kaynaklarımızı korumaya biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Neptün dolandırıcılıkla alakalı olduğundan dolayı bu sert açı özellikle ev, emlak, kira, evle bağlantılı yapacağımız maddi girişimlerle ilgili dikkatli olma çağrısı yapıyor. O yüzden de bu dönemde emlak, barınma temelindeki girişimlerinize çok dikkat etmeniz gerekebilir. Dünya astrolojisinde ulusal güvenlik teması daha ön planda olabilir. Ülkemiz açısından da ulusal güvenliğin bu yılın önemli bir parçası olacağından bahsetmiştik. Ülkemiz açısından da yine bence dikkat edilmesi gereken bir süreç. Hatalı kararlar verilebilir bu süreçte. Özellikle yanlış istihbarata dayalı hatalı kararlar söz konusu olabilir. Dünya ülkeleri açısından genel olarak konuşuyorum. Casusluk faaliyetleri yine ön planda olabilir. Denizlerle ilgili krizlerde Merkür ve Neptün açısı aktif olduğunda kare şekilde gündemde olabilir. Ekonomik alanda piyasalarda dalgalanmalar ve belirsizlik daha görülür olacaktır. Spekülasyonlar, yalan haberler ve bu şekilde piyasaları yönlendirmeye çalışılması gibi gelişmeler ön planda olacaktır. Bunlara da zaten az önce değindik. Şimdi geçelim burçlarınız özelinde sıraladığımız bu etkilerin nasıl yansımaları olacağına. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir aya ve yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Haziran ayına baktığımız zaman diğer aylara nispeten daha sakin gezegen etkileşimleri söz konusu. Bu haftada zira öyle 1 ve 4 Haziran arasında sıkışan gezegen etkileşimleri söz konusu. Güzel destekleyici açılar var. Dikkat etmemiz gereken bir detayımız da var ama bunlara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz elimden geldiğince yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilir ve videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine hem desteğinizi hem de beğeninizi
gösterebilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Gelelim haftanın etkilerine ve teşekkürlerimle bu arada. Haftanın etkileri Merkür ve Kiron'un bir 60'lık açısıyla açıyoruz haftayı. Bu da özellikle geçtiğimiz günlerde Merkür Kiron, Mars Kiron döneminde bizler geçmişten gelen tekrar eden gündemleri, konuları, bizi yaralayan, üzen detayları iyileştirmek adına aksiyon almışsak bunun devamını getirebileceğimiz bir etki olarak değerlendirebiliriz aslında Merkür Kiron'un bu 60'lık açısını. O dönemde bazı kararlar almışsak, bazı şeyleri düşünüp tasarlamışsak gerçekleştirmek için aksiyon alabiliriz ya da yeniden bu alana odaklandığımız takdirde bir adım daha ileriye gidebileceğimizi gözlemleyebiliriz. Kendimizi iyileştirebilmek açısından o kronikleşen sorunları, problemleri daha da hafifletmek açısından, yaranın acısını hafifletmek açısından sevgili yükselen Koç burçları. Günün devamındaysa Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte Yengeç Burcu temaları haritamızda daha da bir vurgu kazanacak. Yani Merkür, Venüs ve Jüpiter bizim 4. evimizde. Ev, yuva, emlak, barınma, bu gibi konular, belki tadilat ya da ev alım satımı, kira, bu gibi işlemler bizim için daha fazla ön planda olacaktır. Merkür'ün bu alana geçmesi daha fazla ticari konuları biraz daha gündeme getirebilir gibi ya da bu alana yönelik projeleri de gündemimize getirebilir. O yüzden bizim odak noktamız daha fazla evimize yaptığımız yatırımlar, tadilatlar veya ticari girişimler söz konusu olacaktır. Bununla birlikte tabii ki ailevi konular da daha fazla gündemde olacaktır. Özel hayatımıza yönelik zihnimiz daha korumacı bir şekilde çalışacaktır. Özel hayatımızı muhafaza etmeye, bu alanı korumaya daha fazla yoğunlaşacağımız bir süreç olacak. Zaten Venüs ve Jüpiter bu alanda seyrine devam ettiği müddetçe bizler kendimizi bu alanda çok daha huzurlu hissedebiliriz gibi düşünüyorum açıkçası. Merkür'ün de buraya geçmesiyle birlikte zihinsel olarak da bize daha iyi gelecek bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz Haziran'ın ilk haftasında. 3 Haziran'a geldiğimiz zaman 3 Haziran'da Güneş ve Satürn'ün bir 60'lık açısı söz konusu. Güneş 3. evimizde seyrine devam ediyor. Yani iletişim, ulaşım, eğitim, bağlantılar kurma, yaratıcılık gibi temalar bizim için önem kazanırken Satürn'ün de burada destekleyici bir açıyla etki alması tüm bu konuları yapılandırmak adına, organize edebilmek adına, en azından nasıl yapılandıracağımızı organize edebilmek ya da bu alanda daha istikrarlı, daha disiplinli çalışabilmek adına güzel etkiler alacağız. Belki de yaratıcılığımızla ilgili konularda yapılandırıcı adımlar atmak için olumlu yönde değerlendirebiliriz. Biraz daha fazla gayret göstermemiz koşuluyla olumlu destekler alabiliriz. Satürn bizim kariyer alanımızı da yönettiğinden dolayı, Güneş de yöneticilerle bağlantılı olduğundan dolayı belki de üstlerimizden de pozitif destekler görebileceğimiz, eğer biz bunu istiyorsak o aradığımız desteği de bulabileceğimiz gelişmeler söz konusu olabilir. Kendinizi göstermeye çalışın derim açıkçası bu hafta kariyer alanınızda ne kadar iyi yönetebildiğinizi, organize edebildiğinizi, yaratıcı fikirler ortaya koyabildiğinizi göstermeye çalışmanızın size faydası olacaktır uzun vadede. 4 Haziran'a geldiğimiz zaman Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Kuzey Ay düğümü bildiğiniz üzere ilerlememiz gereken yöne işaret ediyor. Sizin 12. evinizde olduğundan dolayı biraz geri plana çekilme, belki göremediğiniz yönlerinizle yüzleşme, bunları kabul etme, endişeleriniz, korkularınız varsa bunlarla yüzleşme, bunların üstesinden gelme temaları vurgulanacaktır. Merkür de biraz endişeyle ilgilidir açıkçası. Zihinsel süreci de yönetir ama endişeyle de ilgilidir. O yüzden de işte ev, yuva, aile, evimizin güvenliği, ailemizin güvenliği, bu alanı nasıl koruyacağımızla ilgili endişelerimiz varsa zihinsel anlamda bir şeyleri daha net görebileceğimiz, fark edebileceğimiz, belki bazı şeyleri gereksiz yere risk olarak gördüğümüzü anlayıp, kavrayıp bununla ilgili daha pozitif düşünmeye başlayabileceğimiz
etkiler gözlemleyebiliriz. Ama zihinsel olarak bu alana odaklanmamız gerekiyor ki dediğim gibi biraz rahatlayabilelim. Biraz belki geri plana çekilmeniz gerekebilir, daha geniş açıdan olayları görebilmeniz ya da daha objektif bakmaya çalışmanız konulara sizi aydınlatabilecek gibi görünüyor. Zihinsel anlamda bir rahatlık getirecek size bu Kuzey Ay düğümü ve Merkür'ün üçgen açısı. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün bir kare açısı da söz konusu. Bu da dikkat etmemiz gereken bir detay bu hafta. Özellikle az önce dediğim gibi aile, yuva, ev, emlak, taşınma, barınma, tadilat gibi konularda yanlış bilgiler hayatımızı biraz zorlaştırabilir bu hafta. Belki de gerçek olmayan bazı konular gerçekmiş gibi yansıtılabilir ve bu da ilişkilerimizi gerebilir. Özellikle ticari anlamda ev satacaksak, kiralayacaksak, tadilat yapacaksak, işin ucunda biraz da para varsa, ticaret varsa aldatılmaya, dolandırılmaya karşı açık bir durumdayız. Çok dikkatli olmamız gerekecektir bu hafta. Bir şeylerin gerçekte olmadığı gibi yansıtıldığını görebiliriz. Bir projeye yatırım yaparsınız. Aslında o proje hiç de size sunulduğu gibi gerçekle bağdaşmıyor olabilir. Ev alırken, kiralarken, satarken, evinizle ilgili girişimler yaparken çok dikkatli olun bu hafta. Yanlış bilgilerle özellikle dolandırılmaya açık olduğunuz bir süreç. Bu haftanın gökyüzü etkileri sade ve bu şekilde ilerleyeceğiz Haziran ayı boyunca. Dolandırılmalara karşı dikkat dedik. Maddi konularda yine daha yoğun bir gündemimiz devam ediyor. Çalışma hayatımızla ilgili de aslında Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte daha korumacı bir zihniyetle yolumuza devam edeceğiz. Kariyerimizle ilgili Güneş ve Satürn'ün 60'lık açısı da bizi destekliyor bu hafta. Demek ki iş hayatımızla ilgili daha destekleyici etkiler alırken maddi konularda eve yatırım konularında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk hayatımızda yine Venüs'ün 4. evde ilerlemesi sebebiyle daha iyi ve yolunda ilerliyor ve önümüzdeki hafta Venüs ve Jüpiter kavuşacağındaysa çok güzel haberler alabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yeni bir haftaya ve yeni bir aya giriş yapıyoruz. Sakin bir Haziran ayı geçireceğiz. Gezegenler birbirleriyle çok da etkileşim halinde değiller. Ama tabii ki güzel etkiler de getirmeye devam ediyorlar hayatımıza. Bu haftanın etkilerine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sakin bir sürece giriş yapıyoruz Haziran ayı süresince. Bu haftayı da Merkür ve Kiron'un destekleyici açısıyla aralıyoruz. 2-12 ev aksına işaret ediyor. İç dünyamızda iyileştiremediğimiz yaralarımız varsa, daha fazla psikolojik yaralarımız varsa, endişelerimizden kaynaklanan belki de o endişeyle hem kendimize hem de başkalarına zarar verdiğimiz ve buna devam ettiğimiz bazı gündemlerimiz varsa iyileştirmek adına bize destek sağlayacak, kendimizi güvende hissetmediğimiz detaylar çerçevesinde kırıcı olabildiğimiz ya da bu noktada aslında bizi yaralayan bazı gündemler deneyimliyorsak ve bu devam ediyorsa iyileştirmek adına adım atabileceğimiz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de hem Merkür hem de Mars-Kiron kavuşumlarında bizler bazı şeyleri iyileştirmek adına aksiyon almışsak, zihinsel bir süreç deneyimlemişsek, Merkür ve Kiron'un bu 60'lık açısıyla birlikte de o düşündüklerimizi, özellikle güvence temelinde düşündüklerimizi artık gerçekleştirmek için bu haftayı kullanabiliriz. Biraz gayret göstermekte fayda olacaktır bu hafta sevgili yükselen boğa burçları. Ve Merkür Yengeç burcuna geçecek 1 Mayıs'ta. Bu da özellikle 3. ev konularımıza daha fazla odaklanacağımıza işaret ediyor. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, bilgi, eğitim, iletişim, ulaşım, ticaret konuları çok daha fazla önceliğimiz olacak gibi. Bu alanlarda daha korumacı bir zihniyetle aslında aksiyon alacağımızı da söyleyebiliriz. Venüs ve
Jüpiter bu alanda seyrine devam ediyorlar. Bizler etrafımızla daha sağlıklı bağlantılar, daha iyi anlayışlı bağlantılar kurabildiğimiz bir süreç deneyimliyor olabiliriz. Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, çalışma hayatınızda kurduğunuz bağlantılar size bu süreçte biraz iyi gelebilir. Hayatınızı, çalışma hayatınızı iyileştirmek adına pozitif destekler alıyor olabilirsiniz. Merkür'ün de bu alana geçmesiyle birlikte bizler maddi konularda ve özellikle yeni girişimler yapmak adına da destekleyici etkiler alacağımız ama bu alanda da çok daha korunarak ilerleyebileceğimiz, hislerimize güvenerek aksiyon alabileceğimiz bir süreç geçireceğiz. 3 Haziran'da Güneş ve Satürn'ün 60'lık açısı söz konusu. Yine 2 ve 12 ev aksımızda bir etkileşim gözlemleyeceğiz bu hafta. 12. ev konuları biraz gündemde olacak bir diğer taraftan da çünkü buradaki gezegenler etki alıyorlar. Güneş ve Satürn'ün bu destekleyici açısı bizim için ne ifade edebilir? Öncelikle maddi konularda arka planda bazı destekler alabiliriz. Yani bu işin uzmanından, bir aile büyüğümüzden bizler bu süreçte yapıcı destekler görebiliriz. Kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz, maddi konularımızı nasıl iyileştirebileceğimiz, burada nasıl daha sürekli bir istikrar sağlayabileceğimizle ilgili yönetsel bazı konulara odaklanacağız. Yani bu konuları nasıl yönetebiliriz, nasıl daha yaratıcı projeler ortaya koyabiliriz, yapılandırabiliriz bu şekilde. Bunu gözlemleyeceğiz. Daha fazla meslek ve kendimizi geliştirmekle ilgili konularda dediğim gibi işin uzmanından çok da etrafa duyurmadan destekler almaya odaklanacağız. Zihinsel sürecimizi de aslında biraz daha arka planda yapılandıracağız. Yani bu konularla ilgili bizler neler yapabileceğimizi daha sağlam temeller üzerine oturtmak için de geri planda biraz çalışıyor da olabiliriz. 4 Haziran'da Merkür ve Kuzey Ay düğümünün bir üçgen açısı söz konusu. Merkür ve Kuzey Ay düğümünün üçgen açısı ise geleceğimizle ilgili projeleri destekler nitelikte. Çünkü 3. evimizde Merkür, Kuzey Ay düğümü bizim 11. evimizde kariyer kazançları, sosyal çevre ilişkileri, geleceğimize yönelik hedefler, uzun vadeli yatırımlarımızla ilgili bizler daha pozitif zihinsel bir süreç deneyimleyeceğiz. Az önce belirttiğim gibi belki çok daha yaratıcı davranabileceğiz. Güvenlik çerçevesinde bu alanda nasıl projeler gerçekleştirebiliriz? Buna odaklanabileceğiz. Geleceğimizi garantiye alabilmek adına daha fazla bilgi edinebiliriz. Yaratıcılığımızı ortaya koyabiliriz. Projelerimiz varsa bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi daha güvenli zeminlere oturtabilmek adına da destekleyici bir açıdan bahsedebiliriz. Merkür bizim hem 5. evimizi hem de maddi alanımızı da yönettiğinden dolayı maddi güvenlik çerçevesinde yaratıcılığımızı, kendimizi nasıl daha güvenli bir şekilde ortaya koyabileceğimizle ilgili konularda zihnimiz olumlu yönde çalışacak. Belki çevremizden destek alabiliriz. Yakın çevremiz bize bu konuda destek olabilir. Bağlantılarımız sayesinde yine geleceğimize yönelik projelerimizi hislerimize de güvenerek daha sağlam bir şekilde projelendirebiliriz ve gerçekleştirmek için o projeleri adımlarda atabiliriz. Merkür'ün Neptün'le de bir kare açısı söz konusu. Aynı gün içerisinde 4 Mayıs'ta dikkat etmemiz gereken bir detay. Kendi kendimizi bazı konularda yanıltıyor olabiliriz. Öncelikle buna bir dikkat etmekte fayda var. Yine eğitimle ilgili, ticaretle ilgili, ulaşımla ilgili konularda da aldatıldığımızı, yanıltıldığımızı veya dolandırıldığımızı da gözlemleyebiliriz. Arkamızdan bazı işler çevriliyor olabilir bilinçli bir şekilde. Dikkat etmekte fayda var sevgili yükselen Boğa burçları. Yeni bir girişim yapacaksak çocuklarımızla ilgili özellikle eğitim konusu gündemdeyse bu konularda dikkatli olmalıyız. Yine aşk hayatımızla ilgili karşımızdaki kişinin ne kadar gerçek olduğunu da sorgulamamız gerekebilir. Harcamalarla ilgili konulara da biraz dikkat kesilmemiz gerekebilir. Yanlış bilgi sonucu hayatımızın zorlaştığı gündemlerle karşılaşabiliriz. Şimdi temel olarak haftanın etkileri bu şekilde.
Gündemimizde maddi konularda destek görebileceğimiz var. Kendimizi geliştirmeye yönelik güzel destekler görebiliriz. Yine çalışma hayatımızda da pozitif desteklerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu. Venüs ve Jüpiter'in özellikle önümüzdeki hafta kavuşacak olması sizi çok daha iyi hissettirebilecek. Güzel gelişmelerle, desteklerle donanmış bir haftadayız. Bir tek dolandırılmaya karşı dikkat etmekte fayda var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yeni bir haftaya ve aya giriş yapıyoruz. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür'ün aslında haftayı yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Nasıl etkiler alacaksınız? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerileriniz yanıtlanıyor elimden geldiği kadarıyla. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız da kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Haftaya Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçişiyle başlayacağız ama geçmeden önce de Kiron'la bir 60'lık açı gerçekleştiriyor. Bu da bizim özellikle sosyal çevre ilişkilerimiz, toplum önünde olduğumuz konular, geleceğimizle ilgili planlarımız, hedeflerimiz, hayallerimiz ve kariyer kazançlarımızla ilgili tekrar eden sorunlarımızı iyileştirebilmek adına güzel bir destek sağlayacak. Zaten Merkür'de hemen sonrasında ikinci evimize geçtiğinde de burada maddi konulara, kazançlara, harcamalara çok daha yoğunlaşacağımız bir sürece işaret edecek ama bizler özellikle de Merkür-Kiron kavuşumu, Mars-Kiron kavuşumu geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğinde bazı kararlar almışsak, aksiyon almışsak bunun devamını getirebileceğimiz destekleyici bir açı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ipler tamamen sizin elinizde. Biraz gayret gösterdiğiniz takdirde sevgili ikizler burçları sizin için her şey daha da yoluna girebilir. Özellikle bu sizi de temsil ediyor ama bir taraftan da dördüncü evimizi yani özel hayatımızı da temsil ettiğinden dolayı ev, aile, özel hayat ve bu alanın geleceğiyle ilgili de tekrar eden problemleri iyileştirmek adına güzel bir destek mutlaka kullanın derim. Projelendirdiğiniz, zihninizde bazı şeyleri şekillendirebildiğiniz sürece bunları gerçekleştirmek için de bu haftayı kullanabilirsiniz. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle kazanç hanenizde yoğun bir enerji söz konusu olacak. Venüs ve Yengeç'in zaten bu alanda ilerlemesi kazançlar ve harcamalarla ilgili akışında daha rahat, huzurlu bir süreç geçirdiğinizi bizlere düşündürebilir. Diğer taraftan Merkür de bu alana geçince bizler dediğim gibi kişisel kazançlarımıza daha fazla odaklanacağız. Belki ailevi gelir giderlerimize biraz daha fazla odaklanacağız. Bu süreç bizim için para odaklı olacak, güvence odaklı olacak. Bu alandaki güvencelerimize zihnimizi yine daha fazla yorabileceğiz gibi görünüyor. Hislerimize biraz daha güvenerek yolumuzu bulabileceğimiz bir sürece de giriş yaptığımızı belirtmekte fayda var. 3 Haziran'da Güneş ve Satürn'ün 60'lık açısı söz konusu. Güneş sizin burcunuzda seyrine devam ediyor ve Satürn de yine 11. evinizde. 11. ev temaları biraz vurgulanıyor bu hafta. Etkileşimler o yönde olacak. Güneş ve Satürn'ün aslında bu destekleyici açısına baktığımız zaman problemleri aşma, kendimizi geliştirme, geleceğimizi yapılandırma adına ve bu alandaki girişimlerimizi organize etme, yönetme adına güzel bir destek sağlıyor. Sosyal çevre ilişkilerimizden yapılandırıcı bazı olumlu pozitif destekler görebiliriz. Ayaklarımızı biraz daha sağlam yere basacağız. İstikrarı sağlamak adına çok daha organize çalışabileceğimiz güzel bir döneme giriş yapıyoruz. Güneş yöneticileri de temsil ediyor. Baktığımız zaman yöneticilerle ilişkilerimiz de daha sağlıklı ilerleyebilir bu süreçte. Özellikle kariyer kazançlarımız çerçevesinde ama belki de onlarla iletişimimizin de daha yapıcı bir sürece ilerlediğini de gözlemleyebiliriz. Ve iletişim, ulaşım, eğitim, ticaret konularında da destekler aldığımızı ve olumlu gelişmelerle karşılaştığımızı da gözlemleyebiliriz. 4 Haziran'a geldiğimizde Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı gözlemliyoruz. Bu da kariyer ve kazançlar aksında pozitif bir etkiye işaret ediyor. Kuzey Ay düğümü bizim için hala
Kariyer demek, toplumsal statü demek ve bu alandan elde ettiğimiz güvenceler, kazançlar da demek aslında. Merkür bu alanı etkilediğinden dolayı da yine hislerimize güvenerek kariyerimizdeki güvenceleri daha pozitif bir yönlendirme içerisine koyabileceğimize işaret ediyor. Bu alandan daha sağlıklı kazançlar elde edebileceğimize işaret ediyor. Yeter ki odağımız kariyer olsun sevgili yükselen ikizler burçları. Bu hafta projelerimizi belki de sağlam temellere oturtmak için de güzel etkiler alabileceğimizi düşünebiliriz. Merkür zaten sizin yönetici gezegeniniz. Her şey bu hafta biraz sizin elinizde ve olaylarda destekleyici. 4 Haziran'da Merkür ve Neptün'ün kare açısı söz konusu. Merkür ve Neptün 2 ve 11 ev aksına işaret ediyor. Yine özellikle güven ve maddi konular dikkat çekiyor. Dahil olduğunuz sosyal gruplar, arkadaş grupları, özellikle yine toplum önünde olduğunuz konularda yanlış bilgilendirme veya yanlış izlenim edinerek o gruba dahil olma konuları gündeme gelebilir. Dıştan farklı görünüp içlerine girdiğiniz zaman çok farklı figürlerle, çok farklı konularla karşılaştığınız sosyal etkileşimler söz konusu olabilir. Yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı yanılgılar içerisinde olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. O ilişkilerin de arka planında başka senaryolar döndüğünü gözlemleyebilirsiniz. Güveniniz sarsılacaktır. Dikkat edin, özellikle maddi ilişkilere girmeyin bu süreçte. Sizin arkadaşınızdır, yakın dostunuzdur, destek olmak istiyor olabilirsiniz, bir maddi destek sağlamak istiyor olabilirsiniz. Ama size sunduğu sebep çok farklı olabilir ve sizden belki de yararlanmak istiyor olabilir ama günün sonunda da siz dolandırılmış da olabilirsiniz. Sevgili yükselen ikizler burçları, dikkat etmekte fayda var bu hafta güven ve maddiyat konularına. Geleceğinizle ilgili bazı şeyler planlamışsanız, tasarlamışsanız, aklınızda bazı hedefler, hayaller varsa burada da yanlış bilgi edindiğinizi veya çok da doğru hayaller peşinde koşmadığınızı gözlemleme ihtimaliniz de söz konusu olabilir. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Maddiyat, güvence ön planda olacak. Dolandırıcılığa karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Güven ve illüzyon temaları vurgulanacak ama diğer destekleyici açıları kariyeriniz açısından mutlaka kullanın derim. İlişkilerimizle ilgili Venüs ve Jüpiter'in yakınlaşması güven temasını güçlendirecektir. Daha da bir güvenle ilişkimize önümüzdeki süreçte bağlılık duyacağız gibi görünüyor. Özel hayat, aile hayatıyla ilgili de Merkür'ün destekleyici açılar içerisinde olması bu hafta iyileştirici etkiler getirecektir. Yine evimiz, yuvamız, ailemizle ilgili konularda da yanlış bilgi, dolandırılma gibi konulara biz de dolaylı olarak dahil olabiliriz. Doğrudan değil ama dolaylı olarak dahil olabiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, bir 7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Haziran ayı etkileri daha sakin, gezegenler birbirleriyle çok da etkileşim içinde olmayacak geçtiğimiz aylarda olduğu kadar, ama yine tabii ki bizi desteklemeye ve bazı konularda uyarmaya da devam edecekler. Bu haftanın az ve öz etkilerini sizler için detaylandıracağım ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum. Elimden geldiği kadarıyla yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Merkür'ün yönettiği bir hafta, baktığımız zaman Merkür'ün öncülüğünde ilerliyoruz ve Merkür'ün Kiron'la yaptığı 60'lık açıyla haftaya giriş yapıyoruz. Sizin burcunuza geçmeden önce 12. evinizle 10. eviniz arasında bir köprü kuruyor Merkür ve kariyerle ilgili sizi üzen, yaralayan veya tekrar eden sorunları iyileştirmeniz için bir kez daha destek sağlıyor. Bu sorunları aşmanın biraz zihinsel odaklı olacağına işaret ediyor. İç dünyanızda bazı şeyleri fark etmeniz, düşünmeniz,
biraz irdelemeniz gerektiğine işaret ediyor. Bu sayede bu sorunların üstesinden gelebileceğiz gibi biraz iç dünyamıza, kendi hanemize çekilmemiz, olayları, durumları daha iyi analiz edebilmemiz için destek sağlayacaktır. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Merkür-Kiron ve Mars-Kiron kavuşum açılarında bizler odaklanmışsak bu tekrar eden konulara, üzücü olaylara, durumlara nasıl iyileştirebileceğimize yönelik aslında bu haftada adım atabileceğimizi ve o alanda pozitif etkiler alabileceğimizi de gözlemleyebileceğiz. Devamında Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Merkür'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte odak noktanız siz olacaksınız. Tabii ki biraz iç dünyanıza da odaklandığınız bir süreç olabilir ama zihinsel olarak çevreyle nasıl iletişim kurduğunuz, çevrenin sizin hakkınızda ne bildiği, sizin çevreye nasıl bilgi verdiğiniz kendinizle ilgili bu konular ön planda olacak. Sosyal çevre ilişkileriniz ön planda olacaktır. Bir diğer taraftan dolaylı olarak 3. ev konularımıza da işaret ettiğinden dolayı Merkür, aile, yakın akraba ilişkileri, ticaret, ulaşım, eğitim ve çevrenizle nasıl iletişim kurduğunuz, iletişim ağlarınızı genişletme çabalarınız olacağını söyleyebiliriz. Hislerinize güvenerek ilerleyeceğiniz, daha güvenli adımlar atmak isteyeceğiniz, kendinizi de biraz korumaya alarak ilerlemek isteyeceğiniz bir süreç olacak bu konu başlıklarında. Güzel bir etki getiriyor aslında Merkür'ün sizin burcunuza geçmesi. Bu alanda ilerlediği müddetçe bizler bu konularda projelerimizi gerçekleştirmek için de adımlar atabiliriz. 3 Haziran'a geldiğimiz zamansa Güneş ve Satürn arasında bir 60'lık açı gözlemliyoruz. Bu 60'lık açı da yine 12 ve 10 ev aksına işaret ediyor. Güvencelerle ilgili, mesleki güvencelerle ilgili belki de bizim geri planda kalan konulara biraz odaklanmamız gerekecek. Bu alanı biraz belki de yönetmemiz, organize etmemiz gerekecek. Kendi zihnimizi aslında biraz daha toparlamamız gerekecek. Kariyerle ilgili konularda nasıl daha güvenli ilerleyebiliriz? Belki patronlarımız, üstlerimizden nasıl destek görebiliriz? Bunlara odaklanacağız. Ya da belki de patronlarımızdan çok da etrafa belli etmeden nasıl destek görebiliriz? Bu konular odağımızda olacak. Destekleyici bir açı beklemediğimiz noktalarda da yine üstlerimizden güzel destekler görebiliriz. Özellikle kariyer konularını yapılandırmak adına, daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmek adına kariyerimizi güzel destekler görebiliriz. Bunun bir noktasında da aslında maddi boyut varsa, yani çalışıyoruz, bir şeyleri yapılandırmaya çalışıyoruz ama maddi konudaki güvenceler ne yönde olacak? Burada da yine beklemediğimiz güzel destekler görebiliriz. Güzel, verimli bir enerji ortaya çıkaracağını söylemekte fayda var. Devam ettiğimiz zaman Merkür ve Kuzey Ay düğümünün bir üçgen açısı söz konusu olacak 4 Haziran'da. Bu da bizim odağımız kendi gelişimimiz olacak diye vurgu yapıyor gökyüzü. Kuzey Ay düğümü biliyorsunuz uzunca bir zamandır 9. evinizde kendimizi geliştirmek, meslekte yükselmek, belki daha bilinir olmak, uzmanlaşmak, terfi almak, yüksek eğitim, uluslararası konular, yabancılarla ilgili konular, seyahatler, yurt dışı bağlantılı ticari girişimlerimiz, sosyal medya girişimlerimiz noktasında Merkür ve Kuzey Ay düğümünün uyumlu açısı bu hafta bize destek sağlayacak. Kendimizi yine bu alana odaklayacağız. Projelerimizi gerçekleştirmek için kendimizi bu alanlarda daha görünür kılabilmek için güzel bir destek alabileceğimizi söyleyebiliriz. Yakın çevre ilişkileri önem arz edebilir bu süreçte. Biraz da geri planda zihnimizi bu alana odaklamamız, belki endişelerimizden kendimizi arındırarak, gizli potansiyellerimizi keşfederek bu alana odaklanmamız bizim için bu hafta fayda sağlayabilir sevgili yükselen yengeç burçları. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu. Mesleki konularda kandırıldığımızı gözlemleyebiliriz. Belki bize bir terfi için söz verilmiş olabilir. Bir şeyler vaat edilmiş olabilir. Bu vaatlerin boş olduğunu gözlemleyebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları.
belki de bize verilmiş sözlerin, vaat edilmiş o projelerin çok da gerçeklerle bağdaşmadığını gözlemleyebiliriz. Bir diğer taraftan da kendinizi geliştirmeye çalıştığınız konularda da dikkatli olun. Bir kurs almak istersiniz, kendinizi geliştirmeye yönelik bazı okullara kayıt yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Detaylıca araştırın, kayıt yaptığınız ya da eğitim almak istediğiniz kişilerin background'u, arka planı, eğitim düzeyi nedir? Yanılgılara açık bir dönemdeyiz. Etrafta bizi dolandırmayı bekleyen hazır kişiler söz konusu olabilir bu alanda. Yine yurt dışı bağlantılı konularda da dikkatli olun. Bir seyahat edecekseniz, vize alacaksanız, kimlerle nasıl bir ticaret içerisinde olduğunuza dikkat etmekte fayda var. Yanılgılar veya hayal kırıklıkları tüm bu konu başlıklarında gündemimizde olabilir. Genel olarak haftanın etkileri bu şekilde. Maddi konularda Güneş ve Satürn'ün destekleyici açısı bize maddi alanda güzel bir etki getirebilir, olumlu bir etki hissedebiliriz. Evliliğimizle ilgili de yine güzel gelişmeler bizi bekliyor olabilir. Aşk hayatımızın geleceğiyle ilgili Mars Boğa burcunda seyrederken daha mücadeleli bir süreçten geçiyor olabiliriz. Kariyer alanımızla ilgili zaten detaylar paylaştım. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, bir 7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Haziran ayı geçtiğimiz aylara göre biraz daha rahat, gezegenlerin birbiriyle etkileşimi çok daha az baktığımız zaman ama destekler de olacak. Bu destekleri göremediğimiz alanlar da olacak. Özellikle bu hafta dikkat etmemiz gereken bir iki küçük detay var. O detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi vaktim yettiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Haftanın etkilerine geldiğimiz zaman Merkür ve Kiron'un 60'lık açısıyla haftanın kapısını aralıyoruz. Bu da 11 ve 9 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler özellikle kişisel gelişim, kendimizi geliştirme, mesleğimizde uzmanlaşma, daha bilinir olma, sosyal medya girişimleri, yurt dışı bağlantılı konularda tekrar eden ve bizi üzen konulara odaklanacağız ve bunları iyileştirmek için de aslında bir noktada sosyal çevremizden de destekler görebileceğiz. Sosyal çevre alanı bizim için faydalı olabilir bu hafta. Yakın arkadaşlarımızdan da güzel destekler alabiliriz gibi görünüyor. Sevgili yükselen aslan burçları, bu konu başlıklarında özellikle Mars-Kiron, Merkür-Kiron kavuşumları gerçekleştiğinde geçtiğimiz günlerde bizler aksiyon almışsak, bazı şeyleri projelendirmişsek, analiz yapmışsak zihnimizde bunları gerçekleştirmek için yolumuza devam edebiliriz. Arkadaşlarımızdan destek alarak sosyal çevre alanımızda da daha başarılı sonuçlar yine gözlemleyebiliriz. Kişisel gelişimimize destek alabiliriz bu alanda. Devam ettiğimiz zaman Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak. Hemen ardından Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi de odak noktanızın biraz iç dünyanız olacağına işaret ediyor. Kendinizde yalnız kalmak, biraz sakinlemek, inzivaya çekilmek sizi bu süreçte çok daha iyi hissettirecek gibi görünüyor. Belki de bazı konularla yüzleşmek için güzel bir dönem olabilir. Baktığımız zaman Merkür 11. evinizi temsil ediyor, 2. evinizi temsil ediyor. Yani gelecek kaygısı, kariyer kazançları, bu konularda neleri doğru yapmıyorsunuz ama gözden de kaçırıyorsunuz belki bilinçli olarak. Bunları görmeye çalışmanız, analiz etmeniz ve iç dünyanızda bunları çözmeniz size fayda sağlayabilir bu süreçte. Hislerinize güvenerek daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz. Güvenli sularda yüzmek isteyeceğiniz bir dönem olacak ve güvenle aslında bu konulara yaklaşım sergileyeceksiniz sevgili yükselen aslan burçları. 3 Haziran'da
Güneş ve Satürn arasında bir 60'lık açı söz konusu. Bu destekleyici açı da yine bizi 11 ve 9 ev aksına yönlendiriyor. Bizler kendimizi geliştirmeye odaklanmışsak ve gelişimimizi sağlam temeller üzerine yapılandırıyorsak sosyal çevremizden de güzel destekler görebileceğimizi söyleyebiliriz. Belki de yakın arkadaş çevremizdeki yönetici figürleri de bize bu süreçte biraz destek gösterebilirler. Uzmanlaşmak, kendimizi daha görünür kılmak, sosyal medya üzerinde yine belki de daha geniş kitlelere ulaşmak, yurt dışı bağlantılı konular, ticaret, yine terfi gibi konularda güzel destekler alabileceğimiz bir haftadayız. Kendimizi yapılandırmak, geliştirmek için destekleyici etkiler görebiliriz bu hafta. Sevgili yükselen aslan burçları, Güneş zaten sizin yönetici gezegeniniz. Belki de özellikle de sizin biraz çaba göstermeniz, sosyal çevre ilişkilerinizi doğru şekilde yönlendirmeniz, istikrarlı sosyal çevre ilişkileri kurmanızda kişisel gelişiminiz, mesleki gelişiminize de güzel etkiler getirebilir gibi. 4 Haziran'a geçtiğimiz zaman Merkür ve Kuzey Ay düğümünün üçgen açısı aktif olacak. Merkür ve Kuzey Ay düğümünün üçgen açısı da yine kişisel gelişim, değişim, dönüşüm, korkularımızla yüzleşmek konularına daha önemli bir vurgu yapacak. İç dünyamızda bir şeyleri analiz etmeye vakit ayırdığımız takdirde kendimizi nasıl değiştirebileceğimizi, dönüştürebileceğimizi, korkularımızdan, endişelerimizden arındırabileceğimizi çok daha net görebiliriz ve aslında bu konuda ilerlememiz gereken yönde kendimize güzel bir rotada belirleyebileceğiz gibi görünüyor sevgili yükselen aslan burçları. Bizler bu noktada yine sosyal çevremizden de güzel destekler görebiliriz danışma aldığımız takdirde. 4 Haziran'da Merkür ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu olacak. Neptün de 9. evimizde, o yüzden de yurt dışı bağlantılı konularda kendimizi geliştirmeye çalıştığımız konu başlıkları çerçevesinde bir eğitim alacaksak, yurt dışına gideceksek, belki bir tura yazılacaksak tüm bu konularda perde arkasında neler olabileceğini göz önünde bulundurarak aksiyon almamız bizim için doğru olacaktır. İşte bir eğitim alacaksanız eğitim alacağınız kişinin kendi eğitimi, kendi statüsüne bunu bir gözlemleyin. Eğitim şartlarını iyice değerlendirin. Yurt dışına gidecekseniz, bir vize başvurusu yapacaksanız bu alanda destek aldığınız kişilerin gerçekten de iyi niyetli olduğuna ve doğru dürüst çalıştığına dikkat etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Dolandırılmalara, yanlış bilgilere ve bu yanlış bilgiler çerçevesinde hayatımızda bazı zorluklarla karşılaşma ihtimalimize dikkat çekiyor. Gökyüzü gerçekten de bu alanda zaten Merkür'ün 12. evde bulunması kontrolümüz dışında gelişebilecek olaylarla karşılaşma ihtimalimizi de güçlendiriyor. Mutlaka dediğim gibi dikkatli olun. Hangi okula kayıt yaptırıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereden bilet alıyorsunuz? Bilet şartları, koşulları nelerdir? İşte yurt dışında bir eğitim ya da ticari girişim yapacaksanız danışmanlık aldığınız kişilere mutlaka dikkat edin. Gökyüzünün etkileri bu hafta temel olarak bu şekilde. Merkür'ün olumlu açıları kazançlarınızla ilgili dolaylı olarak size avantaj getirecektir ama sizler dediğim gibi özellikle kişisel gelişim, yurt dışı bağlantılı konularda para kaybına karşı dikkatli olun. Diğer taraftan Jüpiter ve Venüs'ün 12. evinizde bulunması özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili de daha pozitif bir destek sunabilir size. Belki bu süreçte biraz geri plana çekilmiş olabilirsiniz ama kendinizi daha huzurlu hissediyor olabilirsiniz. Bu süreçte evliliğinizle, ilişkinizle ilgili konularda da Satürn'ün de destekleyici açılar içerisinde olması kendinizi daha iyi hissettirebilir. Kariyerle ilgili konularda Mars'ın bu alandan geçişiyle yoğun bir enerji hissedebiliriz. Daha yoğun çalıştığımız bir süreç devam ediyor olabilir bizler için. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Gökyüzü Haziran ayında daha sakin ilerleyecek geçtiğimiz aylara kıyasla ama tabii ki yine de dikkat etmemiz gereken detaylar var. Bu haftanın etkilerine geçmeden önce
Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmında elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum, bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videonun beğen tuşuna basarak beğeninizi ve desteğinizi yine aynı zamanda da gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Merkür'ün etkileriyle haftaya giriş yapıyoruz ve haftayı aslında yine Merkür yönlendiriyor biraz da. Öncelikle Kiron'la 1.60'lık açısı söz konusu olacak. 10 ve 8 ev aksında geçmişten gelen tekrar eden konuları, krizleri, problemleri iyileştirmek adına güzel bir etki sağlayacak bizlere. Özellikle bu konuları daha nitelikli bir şekilde analiz edebileceğiz. Toplumsal statümüzü etki eden, belki de imajımızı zedeleyen konularla ilgili iyileştirici etkiler alabileceğimiz bir etkileşimden bahsedebiliriz. Burada artık bir şeyleri iyileştirmek için aksiyon alabiliriz. Özellikle Merkür-Kiron-Mars-Kiron birleşim enerjisini geçtiğimiz günlerde kullanmışsak ve bir şeyleri projelendirmişsek bunun devamını getirebileceğimiz bir etkiden de bahsedebiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Alacak verecek, nafaka, maddi konular, ortak gelirler, ortak değerler gibi konularda çözüm üretecek etkilerden de bahsedebiliriz burada. Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapacak devamında aynı gün içerisinde 1 Mayıs'ta. Bu da odak noktamızın gelecek olacağını düşündürüyor bizlere. Sosyal çevre ilişkilerimiz olacak, kariyer kazançlarımız olacak, dahil olduğumuz sosyal gruplar, hedeflerimiz, hayallerimiz olacak. Bu konulara hem daha güvenli yaklaşacağız hem de hislerimizin bizi yönlendirdiği bir süreçte olacak aslında. Ve bizler kendimizi nasıl daha iyi koruyabiliriz, muhafaza edebiliriz bu alanda? Buna odaklanacağız sevgili yükselen Başak burçları. Yani arkadaşlık ilişkilerimizde, sosyal çevre ilişkilerimizde bizler kendimizi nasıl güvende hissedebiliriz? Belki çevresel etkilere karşı kendimizi korumaya daha hazırlıklı olabiliriz. Hislerimiz bize doğru yönü gösterebilir bu süreçte. Gelecek hedeflerimizle ilgili de yine aynı şekilde hislerimizin bizi yanıltmadığı ve belki de şartları, koşulları korumaya yönelik gelişimlerde bulunacağımız bir etki de söz konusu olabilir. Merkür kariyerimizi de yönettiğinden dolayı ve aynı zamanda da sizi temsil ettiğinden dolayı kariyer temelli ve kariyerimizin geleceği temelinde de bu yönde aksiyonlar alabiliriz. Burada belki de kariyer kazançlarıyla ilgili de daha güvenli sularda yüzmek isteyeceğimiz ve şu an elimizde olan koşulları da korumaya çalışacağımız bir süreç olacak. Hali hazırda Venüs ve Jüpiter bu alanda seyrine devam ediyorlar. Bu alanda kendimizi daha şanslı ve verimli hissediyor olabiliriz, değerli hissediyor olabiliriz. Sosyal çevre ilişkilerimizin, arkadaş ilişkilerimizin bize huzur ve destek verdiği bir süreçten geçiyor olabiliriz. Geleceğimizi de daha parlak gördüğümüz bazı etkiler de hissediyor olabiliriz. Devamında 3 Mayıs'ta Güneş ve Satürn arasında bir 60'lık açı söz konusu olacak. Bu da yine aslında kariyer ve 8. ev alanımıza işaret ediyor. Demek ki bizler kariyer temelindeki bazı problemleri çözebileceğimiz, yapılandırabileceğimiz etkilere de müsait bir durumda olacağız. Güneş bizim 10. evimizde bulunduğundan dolayı yöneticilerimizden de aslında problemleri çözmek için ya da belki de problemleri çözüp kendimizi yeniden yapılandırmak için hayatımızla ilgili, kariyer hayatımızla ilgili bir şeyleri yapılandırmak, dönüştürmek adına da güzel destekler alabileceğiz gibi. Güneş 12. evi de temsil ettiğinden dolayı belki de bazı kontrol dışı gelişmelerin bize pozitif etkileri getirdiğini de gözlemleyebileceğiz. Beklemediğimiz bir noktada da destek alabileceğiz. 4 Haziran'a geldiğimiz zaman Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı gözlemliyoruz. Evliliğimizin geleceği, iş ortaklığımızın geleceği, rekabette olduğumuz konular, belki yasal süreçlerin geleceğine odaklanacağımız, bu alanı çok daha doğru ve hislerimizle analiz edebileceğimiz ve bir şeyleri gerçekleştirmek için de yine sosyal çevremizden önemli destekler alabileceğimiz etkiler söz konusu olabilir. Baktığımız zaman Merkür tabii sizi de temsil ediyor. Siz girişimde bulunduğunuz takdirde bu konularda
iyileştirici etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Zaten Kuzey Ay düğümü hala bize diyor ki hayatınızın odak noktası ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız, yasal konular ve rekabette olduğunuz konular olsun. Bu alanla ilgili zihninizi yorun, bu alanı biraz analiz edin, programlayın, hedeflerinizi gerçekleştirmek için aksiyon alın. Böyle destekleyici bir etki bu hafta içerisinde mevcut. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu. Özellikle 8. evde olmasından dolayı ortaklı işler, alacak verecek, nafaka, kredi, mirasla ilgili konularda yanılgılar söz konusu olabilir. Kandırılmalar, aldatılmalar söz konusu olabilir. Belki yine uzun vadeli yatırımlarımız, uzun vadeli beklentilerimizle ilgili, yatırımlarımızla ilgili, belki de ödemelerimizle ilgili de yanlış bilgilendirildiğimizi, bunun kasıtlı olduğunu gözlemleyebiliriz. Biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü Merkür ve Neptün'ün bu açısı zorlayıcı etkiler getirebilir. Belki de sosyal çevrenizde de sizi komik duruma ya da küçük düşürecek bir duruma da işaret ediyor olabilir. Dikkat etmekte yarar var. Bir kriz niteliğinde bir etki. Bir de Neptün sizin 8. evinizde kandırılmalara, aldatılmalara, yanlış bilgilere karşı dikkat edin. Hayatınızı zorlaştırabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bu haftanın gökyüzü etkileri az öz ama bu şekilde. Baktığımız zaman Venüs'ün etkileşimleri destekleyici, maddi konularda iyi etkiler almaya devam ediyor olabiliriz. Kariyer alanımızda zaten destekleyici etkiler söz konusu. Jüpiter'in de yine güzel bir kavuşuma doğru ilerlemesi Venüs'le önümüzdeki günlerde ilişki hayatınızla ilgili de pozitif etkileri tetikleyecek. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Gökyüzü sakin etkilere sahip Haziran ayı boyunca hayatımıza etkileri nasıl olacak bu hafta? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi elimden geldiğince, vaktim el verdiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi ifade edebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Merkür'ün enerjisinin baskın olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Merkür 9. evimizde ve 8. evimizdeki Kiron'la destekleyici bir açı yapacak haftanın ilk gününde. Bu da evliliğimizle, ilişkimizle, ortaklı işimizle, rekabetli olduğumuz konularla bağlantılı tekrar eden problemleri aşmamıza destek verecek gibi görünüyor. Özellikle bakış açımızdan kaynaklanan problemler, belki farklılıklarımızdan, farklı vizyonlara sahip olmamızdan kaynaklanan ama burada da devam eden sorunlar, tekrar eden sorunlar söz konusuysa işte bunları aşabileceğimiz inançlarımız, bakış açımız, değer yargılarımız noktasında birbirimizi üzdüğümüz konulara iyileştirici bir etki getirebiliriz bu hafta. Özellikle de Merkür-Kiron, Mars-Kiron kavuşumları döneminde de iyileştirici yönde aksiyon almak için kullandıksak o enerjiyi, bunun da devam niteliğinde olduğunu gözlemleyebilir ve söyleyebiliriz ve aslında düşündüklerimizi gerçekleştirmek için de kesinlikle kullanabiliriz. Devamında Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sevgili yükselen terazi burçları kariyer hayatınıza iyicil bir etki getirebilir. Zaten orada hem Venüs hem Jüpiter'i ağırlıyorsunuz. İki iyicil gezegen. Merkür de zaten uyumlu bir etki yaratıyor burada ve baktığımız zaman hafta içerisindeki etkileri de destekleyici olduğundan dolayı temelde evliliğinizle ilgili konulara vurgu yapacak olsa da kariyerle ilgili de güzel etkiler getirebilir. Hislerinize güvenerek belki de şu anki durumunuzu, konumunuzu muhafaza etmeye daha fazla odaklanacağınız ve bu alandaki projelerinizi belki de gerçekleştirmek için aksiyon alacağınız bir hafta olacak gibi görünüyor. Meslekte yükselme, mesleki gelişim, bir diğer taraftan
arka planda dönen bazı senaryoları çok daha net görebileceğiniz, hislerinizin de sizi uyaracağı ve gerçekten de kendinizi güvene almak için kullanacağınız bir Merkür enerjisi söz konusu olabilir. Devam ettiğimiz zaman Güneş ve Satürn arasında 3 Haziran'da bir destekleyici açı söz konusu. Bu da yine 9 ve 7 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler evliliğimizle ilgili konularda daha istikrarlı, yapıcı, sağlam temeller inşa etmeye odaklanacağız. Evliliğimizle ilgili konuları daha iyi, özellikle de geleceğiyle ilgili konuları daha iyi organize edebileceğimiz, kendimizi bu alanda belki de daha iyi konumlandırabileceğimiz bir etki olacak. Yine az önce dediğim gibi inançlarla ilgili, bakış açımız, değer yargılarımızla ilgili sorunları aşıp geleceğe yönelik olumlu adımlar atabileceğimiz bir etkiden bahsedebiliriz. Burada özellikle ilişkideki kısıtlayıcı ve sorun yaratıcı unsurları çözümleme şansımız söz konusu olabilir ama iyi organize olmamız ve gerçekten de istikrarlı olarak buna odaklanmamız gerekecektir. Devam ettiğimiz zaman 4 Haziran'da Merkür'ün Kuzey Ay düğümü ile bir üçgen açısı olduğunu gözlemleyeceğiz. Kuzey Ay düğümü de bizim çalışma alanımızda Merkür'ün de kariyer alanından buraya destekleyici bir etki yapması güzel bir etki getirecektir. Kariyerimizle ilgili belki de kadersel bazı olumlu destekler alabileceğiz bu hafta. Bu bir yükselme olabilir veya herhangi bir iyi gidiş söz konusu olabilir. Çalışma alanımız, günlük rutinimiz bu konularda çok daha pozitif destekler görebileceğiz. Kuzey Ay düğümü hala bize çalışma hayatınıza, sağlığınıza, günlük rutin ve sorumluluklarınıza odaklanın diyorsa ve Merkür de buna destek veriyorsa biz bu alanda kendimizi daha da geliştirmeye odaklanacağız. Bu alana bakış açımızı da belki de genişletmemiz bizim için fayda sağlayacaktır ama kariyerimize güzel etkiler getirebilir. Güzel bir destekleyici açı çünkü. Ancak aynı gün içerisinde 4 Haziran'da Merkür Neptün'le de bir kare açı yapacak. Rekabetli olduğunuz konulara karşı dikkat etmeniz gerekecek. Yani güzel bir etki alıyoruz ama aynı zamanda da rakiplerimizin bizi yanıltması da söz konusu olabilir. O yüzden çevrenizdeki kişilere ve size söylediklerine bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili yükselen terazi burçları, evliliğiniz, ilişkinizle ilgili alanda da bazı yanılgılar, yanılsamalar söz konusu olabilir. Bunu bir aldatma olarak değerlendirmiyorum ben. Bazı konularda bizler birbirimizi yanlış anlamış olabiliriz. Özellikle ilişkilerde karşımızdaki kişiyi idealize etme, kendi gözlüklerimizle ona bakma ve kendi istediğimiz gibi karşımızdaki kişiyi görme konuları gündeme gelebilir. Yani siz onu çok daha başka biri gibi hayal ederken aslında o çok daha farklı bir kimlikle karşınızda duruyor olabilir ve bunu fark edebilirsiniz. Bu da ilişkide biraz gerilimi tetikleyebilir. Bu kasıtlı bir şey de olabilir veya kasıtsız da olabilir. Bazı gerçekleri göreceğiz. Kasıtlı yanıltmalar da tabii ki gündemde olabilir ama dediğim gibi burada ilişki içerisindeki bir aldatmadan bahsetmiyorum. Daha fazla bir illüzyonun yanılgısıyla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Gökyüzünün etkileri bu şekilde. Temel olarak bu hafta kariyer alanında güzel destekleyici etkiler var. İlişkiyle ilgili destekleyici, çözüm üreteceğimiz ve daha da güvende hissedeceğimiz gelişmeler söz konusu olacak ama 4 Mayıs'a tabii ki dikkat. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Haziran ayı etkileri çok daha sakin, çok daha az diyebiliriz diğer aylara kıyasla. Bu haftanın etkilerinde de yine dikkat etmemiz gereken küçük detaylar var ama o küçük detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinize her zaman açığım. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince sizleri yanıtlamaya çalışıyorum. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi aynı anda gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle.
Sevgili yükselen akrep burçları, bu haftayı Merkür enerjisi yönlendiriyor ve bu Merkür enerjisi bizim 8. evimizde kendini göstermeye başlıyor. Kiron'la bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Bu da bizim özellikle çalışma alanımızda, günlük sorumluluklarımızla ilgili konularda, sağlığımızla ilgili konularda tekrar eden durumlar söz konusuysa, bu durumlar bizi üzüyorsa, yaralıyorsa ve bir türlü de önünü alamıyorsak iyileştirici bir etki sağlayacaktır. Bakış açımızı değiştirmemiz belki gerekebilir, bir şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekebilir hayatımızda. Neyi değiştirip dönüştürdüğümüz takdirde o 6. ev konularında iyileştirici bir etki yaratabiliriz. Bunu biraz analiz etmemiz gerekiyor aslında. Özellikle geçtiğimiz Merkür-Kiron, Mars-Kiron kavuşumunda da bu alana odaklanmışsak bunun devamı niteliğinde sayılabilen bir etki burada. O düşünceleri gerçekleştirmek için ve krizleri artık çözümlemek için güzel bir destek olacaktır. Sağlıkla ilgili de olabilir bu. Gündelik rutin ve sorumluluklarımızla ilgili de olacaktır baktığımız zaman. Hemen ardından Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün de Yengeç burcuna geçmesi mesleki konularda sizin yükselme, terfi, meslekte uzmanlaşma, yurt dışı ile bağlantılı işler, belki kişisel eğitim, mesleki eğitim, üniversite eğitimi, sosyal medya üzerinde girişimleriniz varsa bu girişimler alanında daha da yoğun bir enerji gündeme gelecek. Merkür burada kendinizi, şartlarınızı korumaya yönlendirecek sizi. İşte yurt dışında yaşıyorsanız o alanı muhafaza etmek için daha fazla biraz zihninizi yoracaksınız. İşte mesleki konuda uzmanlaşmak, sosyal medya girişimlerinde o etkileşimi artırmak ya da mevcut statünüzü muhafaza etmek için daha fazla zihniniz güvenlik teması çerçevesinde çalışacak. Bu alanda güzel, verimli bir etki yaratacak diyebiliriz. Zaten Venüs ve Jüpiter de birbirlerine gittikçe yaklaşıyorlar ve o pozitif enerjiyi güçlendiriyorlar bu alanda. Bu belki de sizi biraz da yorabilir. Çünkü Jüpiter aslında genişlettiğinden dolayı bu konu başlıklarıyla ilgili sorumluluklarınız da artabilir. Belki biraz yorulabilirsiniz ama bu size iyi gelecek sonrasında. İlerlediğimiz zaman 3 Haziran'da Güneş ve Satürn arasında da bir destekleyici açı söz konusu ve yine 8-6 ev aksına odaklanıyoruz. Çalışma hayatımızdaki problemleri organize etmek ya da çalışma alanımızı düzenlemek için bize güzel bir destek aslında Güneş ve Satürn'ün 60'lık açısı da. Güneş zaten sizin kariyerinizi temsil ettiğinden dolayı Satürn de yine çalışma alanınıza, demek ki odağımız işimiz olacak, gücümüz olacak, toplumsal statümüz olacak ve bu alandaki problemleri çok daha iyi organize edebileceğimiz yeni yapılandırmalar, yaratıcı yapılandırmalar da belki ortaya çıkarabileceğimiz ve buradan da fayda sağlayabileceğimiz gelişmeler söz konusu olacaktır. Bu alandaki iyi ve sağlıklı bir yapılanmanın temelinde de sağlıklı bir değişim ve dönüşümün olduğunu gözlemleyerek aksiyonda alabileceğiz gibi sevgili yükselen akrep burçları. 4 Haziran'a geldiğimiz zaman Merkür'ün aktif olduğunu ve Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiğini gözlemleyeceğiz bu sefer. Bu da bizi aslında biraz hedef odaklı bir yönlendirmeye itecek. Çünkü Kuzey Ay düğümü bize zaten uzun zamandır diyor ki aşk, flört hayatınıza odaklanın, yeni girişimler yapın, konfor alanınızdan belki de biraz çıkın ya da konforunuza odaklanın, yeteneklerinizle ortaya çıkmaya çalışın, yeni girişimler yapın diyor. Belki çocuklarla ilgili bazı odak noktalarımız varsa o da bunlara odaklanın diyor ve burada Merkür de yapıcı bir enerjiyle aslında destek sağlıyor. Merkür'ün Yengeç burcundan yani 9. evden buraya bir destekleyici açı sağlaması, bakış açımızı değiştirmemiz, büyük resmi görebilmemizin bizi hedeflerimize daha kolay odaklayacağına işaret ediyor. Belki yabancılarla ilişkilerimiz, yabancı kültürlerden biraz da esinlenmemiz, ilham almamız bize yol gösterici olabilir. Hangi alanlarda hislerimize de güvenerek daha doğru adımlar atabiliriz, hayatımıza daha doğru bir yön verebiliriz ve bunları gerçekleştirebiliriz. Bu hafta zihnimizde canlanmaya başlayabilir ya da bizler bunları daha önceden tasarlamışsak gerçekleştirmek için de aksiyon alabiliriz.
4 Haziran'ın bir diğer açısı biraz zorlayıcı. Merkür bu kez Neptün'le bir kare açı gerçekleştiriyor. Bu da iş alanında, çalışma hayatımızla ilgili, günlük ticari alışverişlerimizle ilgili bir kandırılmaya, bir dolandırılmaya işaret edebilir. Veya aslında Merkür 9. evinizde olduğundan dolayı size bir mesleki yükseliş sözü verilmişse, bazı vaatlerde bulunulmuşsa, bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bunun gerçekleşmediğini, bunun büyük bir yalan, büyük bir balon olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Yine dediğim gibi günlük ticari alışverişlerinizde, özellikle işte yurt dışından bir şey alıyorsanız, belki internet üzerinden bir alışveriş yapacaksanız ya da sosyal medyada etkilendiğiniz birinden bir hizmet alacaksanız, bu kişisel gelişim eğitimi alacaksanız yanılmalar söz konusu olabilir. Yine çalışma arkadaşlarınızla ne paylaştığınız ya da onların sizinle ne paylaştığı önem arz edecek yanlış bir bilgilendirme de söz konusu olabilir ve bu kasıtlı da olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Birbirimizi yanlış anlamaya da çok açık olabiliriz ve bu da problem yaratabilir bu hafta iş hayatımızda ve yine günlük rutinimiz içerisinde. Bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki bizler çalışma hayatımız temelinde yoğun bir gündem hissedeceğiz sevgili yükselen akrep burçları. Güneş ve Satürn'ün destekleyici açısı, yine Merkür Kiron açısı destekleyici problemleri çözebileceğimiz, yapılandırabileceğimiz ve değişim dönüşümü gündemimize daha sağlıklı bir şekilde alabileceğimize işaret ediyor. Bu dolayısıyla kazançhanemize de pozitif bir destek getirecek. İlişki başlangıcı için güzel bir etki değerlendirilebilir. Belki mevcut bir ilişkimiz varsa bu alanda da biraz yoğun enerji harcadığımızı da gözlemleyebiliriz olumlu yönde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. 1-7 Haziran haftasını değerlendireceğim sizler için. Merkür'ün öncülük edeceği bir hafta olacak. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinize açığım ve yanıtlıyorum sizleri, biliyorsunuz. Elimden geldiğince yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilir ve yine videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Baktığımız zaman Merkür enerjisi bizi nereye yönlendirecek? Öncelikle hafta içerisinde 7 ve 5 ev aksına yönlendirecek. Demek ki bizler ilişkilerimiz temelinde öncelikle bazı detayları iyileştirmek için aksiyon alabiliriz bu hafta. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Mars-Kiron, Merkür-Kiron kavuşumlarında da bu yönde girişimlerimiz bulunduysa, aşk hayatımızla ilgili tekrar eden ve çözülemeyen sorunlarımızı aşmak için girişimlerde bulunabiliriz ve aslında kısa süreli ilişkileri daha uzun süreli bir ilişkiye nasıl yönlendirebiliriz? Burada bir şeyleri fark edebiliriz, çözümleyebiliriz. Girişim istiyor. Biraz adım atmamız gerekiyor. Zihnimizi oraya odaklayıp analiz etmek gerekiyor ve düşündüklerimizi gerçekleştirmek için de aslında doğru bir zaman olacak. Diğer taraftansa yeni girişimler yapacaksak önce bir piyasayı kontrol etmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz kimler, ne yapıyorlar ve bu alanda da bizler hala bir dikiş tutturamamışsak, yeni bir adım atmaya çalıştığımız her alanda bazı problemler kendini tekrar ettiriyorsa, tam da burada işte gökyüzü bize diyor ki bakmanız gereken nokta rakipleriniz, onlar ne yapıyorlar? Bu alanı daha iyi analiz etmeniz gerekiyor ki o yeni girişimden de başarı elde edebilin sevgili yükselen yay burçları. Merkür sonrasında Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç burcuna geçiş yapması da aslında sorunları çözme odaklı olacağımıza bir kez daha vurgu yapacak. Jüpiter ve Venüs 8. evde bizi aslında olumlu yönde etkiliyorlar. Alacak verecek nafaka, kredilerle ilgili, hayatımızla ilgili bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmekle ilgili pozitif bir destek sunuyor olabilirler bizlere. Bu önemli. Merkür'ün de bu alana geçmesiyle birlikte bu konu başlıkları çerçevesinde de daha güvenli ve hislerimize güvenerek hareket edebileceğimiz bir süreç içerisinde olacağız.
Bu alacak verecek nafaka, kredi, pasif gelirler veya bir yerden elimize bir para geçiyorsa bu gelirleri nasıl daha iyi muhafaza edebileceğimize odaklanacağız. Krizler varsa bu krizlerin içerisinden kendimizi nasıl sıyıracağız? Yine kendimizi nasıl güvenli sulara yönlendireceğiz? Bunu aslında bir şekilde analiz edip gözlemleyebileceğiz ve çözüm de üretebileceğiz sevgili yükselen yay burçları. Devam ettiğimiz zaman Güneş ve Satürn arasında da bir 60'lık açı gözlemliyoruz ve bu da yine 5 ve 7 ev aksına işaret ediyor. Güneş ve Satürn'ün bu destekleyici açısı işte tam da bu günlerde kısa süreli bir ilişkiyi çok daha sağlam temeller üzerine oturtmak için bize destek veriyor. Burada Güneş 9. evinizi temsil ettiğinden dolayı da yabancılarla olan ilişkileriniz belki önemli olacaktır bu süreçte. İş ortaklıkları ya da yurt dışıyla bağlantılı konularda ortak değerler üzerinde yeni bir şeyler başlatmak, yeni projelere odaklanmak sizin için faydalı olacaktır. Sağlam temeller iyi organize edebilme becerisiyle buluşacağından dolayı güzel etkileri açığa çıkaracak gibi görünüyor. Bir diğer taraftan da değer yargılarınız, bakış açınız, yaşam felsefeniz biraz farklıysa bu farklılıkları da artık çok daha iyi organize edip, düzenleyip ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine inşa edebilirsiniz sevgili yükselen yay burçları. Devam ettiğimiz zaman Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı söz konusu olacak. Bu da 8 ve 4 ev aksına işaret ediyor. Özel hayatımız, aile hayatımız, ev, yuva, emlakla ilgili problemlerimizi aşabileceğimiz, çözebileceğimiz, doğru bir zihinsel çalışma yaptığımız, doğru bir analiz yaptığımız sürece sorunları nasıl aşabileceğimiz noktasında 4. ev konularında hedefimize doğru bir adım daha yaklaştığımızı gözlemleyebiliriz. Bu özel hayat temelinde olabilir, evlilik olabilir, aile yuva temelinde olabilir, emlakla ilgili konular olabilir. Güzel pozitif sonuçlar alabileceğimizi söyleyebilirim sevgili yükselen yay burçları. Problemleri çözmek için güzel enerjiler var. Aynı gün içerisinde Merkür Neptün'le de bir kare açı yapacak. Bu da bize dikkat çağrısı yapan bir açı. Özellikle 5. evinizde Neptün'ün konumlanması önemli. Yeni bir girişim yapacaksanız bu süreçte yanılgılara açık olabilirsiniz. Yanıltmalara, belki de kasıtlı yanıltmalara açık olabilirsiniz. Yani dolandırılabilirsiniz. Yeni bir girişim yapacaksanız size verilen bilginin doğruluğunu teyit ederek, mutlaka araştırarak, dikkat çerçevesinde biraz da hislerinize güvenerek, doğruyu bularak hareket etmeniz gerekecek. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ettiğiniz takdirde zararla kalkabilirsiniz oturduğunuz yerden sevgili yükselen yay burçları. İlişkiler ekseninde düşüneceksek belki de bir ilişki içerisindeyiz ama karşımızdaki kişi tamamen bir illüzyon olabilir. Perdenin arkasında tamamen çok farklı bir kişilik olduğunu da gözlemleyebiliriz ve bu da bizim için bir sorun yaratabilir. Çocuklarımızla ilgili bazı konularda problemlerle karşılaşabiliriz. Belki onlarla ilgili de sandığımızdan çok farklı senaryolar gündemimize gelebilir. Bu da bir problemi tetikleyebilir. Genel olarak bu şekilde değerlendirmemiz gerekecek ama yeni girişimler yaparken mutlaka bir anlaşma imzalayacaksanız, bir sözleşme imzalayacaksanız çok detaylı düşünmeniz, değerlendirmeniz bir hata ihtimalini azaltacaktır sevgili yükselen yay burçları. Gökyüzünün etkileri bu hafta bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz ümidiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu haftanın etkileri neler olacak? Merkür yönlendiriyor haftayı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak yine hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Merkür yönlendiriyor dedik haftayı. Merkür hareketine
Kiron'la 60'lık açı yaparak başlıyor bu hafta. Bu da bizim 6 ve 4. ev aksımıza işaret ediyor. Demek ki bizler özel hayatımız, aile hayatımız, ev hayatımızla ilgili sorumluluklarımız temelinde devam eden sorunlar varsa bu sorunları aşmak için aksiyon alabileceğimiz bir enerji olarak değerlendirilebilir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Mars-Kiron, Merkür-Kiron kavuşumunun gerçekleştiği günlerde de bu konulara odaklanmışsanız aslında işte o ailevi sorumluluklar, günlük yaşamın sorumluluklarıyla ilgili artık nasıl daha iyiye ilerleyebilirsiniz'e zihninizi yormuşsanız, aksiyon almak için biraz da güç depolamışsanız bunu devam ettirmek için bu Merkür-Kiron etkileşimini kullanabilirsiniz. O dönemde düşündüklerinizi artık gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz. Yani aile hayatınızdaki problemleri çözmek için gökyüzü bize bir kez daha çağrıda bulunuyor, destek veriyor, kullanmakta fayda var. Merkür sonrasında Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçişi de 7. evimizde gerçekleşeceğinden dolayı yine bizler aslında odak noktamızda ev, yuva, aile konularını görebileceğiz. İlişki, evlilik konuları tetiklenecek. Ortaklı işlerimize odaklanacağız. Rekabette olduğumuz konulara, açık düşmanlarla ilgili alanlara odaklanacağız. Venüs ve Jüpiter bu alanda bizi daha huzurlu hissettiriyor olabilir. Önümüzdeki günlerde de kavuşacaklar ve güzel bir enerji açığa çıkacak ama Merkür'ün de bu alana geçmesiyle birlikte aslında bizler bir şeyleri düşünürken, tasarlarken hislerimizin bize öncülük edeceği bir döneme giriş yapacağız. Bu alandaki mevcut yapıyı muhafaza etmeye çalışacağız. Güvenlik aslında biraz da ön planda olacak. Yani evlilik hayatımızda, özel hayatımızda bizler huzurlu muyuz, güvende miyiz? Bunu muhafaza etmek için zihnimizi biraz daha fazla yoracağız gibi görünüyor. Yine ortaklı işimiz ve rekabette olduğumuz alanlarda da kendimize güveniyorsak, hislerimize güveniyorsak doğru yolu bulmakta zorlanmayacağımız bir döneme giriş yapacağız ve ana tema dediğim gibi güvenlik olacak. Belki de bu konuların size kattıklarını, sizi iyi hissettirdiği detayları da bir yerde muhafaza etmek isteyeceksiniz. 3 Haziran'a geldiğimiz zaman Güneş ve Satürn arasında destekleyici bir açı söz konusu ve yine 6-4 ev aksına odaklanıyoruz. Yine sorumluluklarımızı çok daha iyi organize edebildiğimiz takdirde ev, aile, yuva hayatımızla ilgili sağlam temeller inşa etmeye başlayacağız. Yine emlak, tadilat gibi konularda da bir şeyleri artık yaratmaya, ortaya çıkarmaya başlayabiliriz. Bu konuları da organize edebilme, yönetebilme alanında daha sağlam adımlar atabileceğimiz gelişmeler söz konusu olabilir. Problemler varsa çözebileceğiz. Kredi bekliyorsak, bir yerden bir maddi kaynak bekliyorsak işte ev, yuva, barınma ile ilgili konularda aksiyon almak için, o alanı yapılandırmak için güzel destekleyici etkilerden bahsedebiliriz bu hafta. İyi haberler gelebilir. Diğer taraftan 4 Haziran'da Merkür ve Kuzey Ay düğümünün bir destekleyici açısı söz konusu olacak. Özellikle yine aile içerisinde, kardeş kuzen ilişkileri içerisinde de iletişimin önemli olduğunu gözlemleyeceğiz. Bu alanda da hislerimize güvenerek doğru aksiyonlar alabileceğimizi gözlemleyebileceğiz. Aile hayatımız içerisinde, evliliğimiz içerisinde de aslında problemlerin belki de bir noktada iletişim kaynaklı olduğunu görüp bunu iyileştirmek için de buraya odaklanacağız. Evliliğimizi, ilişkimizi daha doğru analiz edebileceğiz ve bu alanı iyileştirebileceğiz ve temel nokta iletişim olacak. Ne kadar sağlıklı iletişim kurarsak bu bizim için daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracak. Bir noktada da odak noktamız bize diyor ki gökyüzü uzunca bir zamandır kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ticaret, ulaşım, eğitim, ticaret, belki turizm de buna katılabilir. Bu konular olacak. Bu alanda da yine hedef odaklı, doğru analiz odaklı olacağız. Hislerimizin bizi doğru yönlendirdiği ve bu sayede avantaj sağladığımız gelişmelerle karşılaşabileceğiz hafta içerisinde. 4 Haziran'ın zorlayıcı bir açısı da var diğer taraftan. O da Merkür'ün Neptün'le yaptığı kare açı.
aile hayatı, evlilik bu konularda biraz yanılsamalar, yanılgılar gündeme gelebilir. Bir şeylerden vazgeçebiliriz aslında ama bu vazgeçişin arka planında da yine yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Aile ilişkilerinde birbirimizi yanlış değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ya bilinçli ya da bilinçsiz bir yerde bir illüzyona kapılma ihtimalimiz de ve bu açığa çıktığı takdirde bu hafta kırılma noktalarının yaşanabileceğini de ihtimaller arasında sıralayabiliriz. Ama bizler bu hafta demek ki ne yapacağız? Ailevi ilişkilere karşı, ev, yuva, emlak, evliliğimizle ilgili konulara karşı çok dikkatli olacağız. Çünkü hem yanlış bilgi hem belki de birbirimizi yanlış değerlendirmenin olumsuz sonuçlarına karşı önlem alma şansımız olabilecek erken adım atabilirsek. Yine yasal konular varsa ailevi çerçevede burada da yine bilinçli bir yanıltılmaya karşı dikkat etmemiz gerekebilir. Gökyüzünün etkileri bu hafta bu şekilde gündemimize yansıyacak. Maddi konularda Satürn'ün Güneş'te destekleyici açısı ve çalışma hayatımızla ilgili de destekleyici etkiler alma ihtimalimize işaret edecek. Venüs yine iyi bir pozisyonda olduğundan dolayı destekleyici etkiler özellikle önümüzdeki hafta daha da fazla kendini gösterebilir. Aile, evlilikle ilgili konularda da küçük yanılsamalar haricinde pürüzleri iyileştirebileceğimiz etkiler söz konusu olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yeni bir aya ve haftaya giriş yapıyoruz. Merkür bu haftayı yönlendirecek gibi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Sorularınız yanıt buluyor mutlaka yorumlar kısmına bırakınız. Elimden geldiğince vaktim el verdiğince sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da hem desteğinizi hem de beğeninizi ifade edebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Merkür yönlendiriyor haftayı dedik ve Merkür Kiron'la yaptığı 60'lık açıyla haftaya bir start vermiş olacak. Bu da baktığımızda 5. evimizle 3. evimiz arasındaki bir etkileşime işaret ediyor. Demek ki bizler bu hafta aşk hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili veya yeni girişim yaptığımız konularla ilgili burada belki ailevi ilişkiler de işin içerisine dahil olabilir. Kırgınlıklar yaşıyorsak, tekrar eden problemler yaşıyorsak bunları iyileştirebilecek aksiyonlar alabiliriz. Zihinsel bir süreçte geçirebiliriz aslında. Yani bu durumu nasıl aşabiliriz, bu tekrara düşme durumunun üstesinden nasıl gelebiliriz'i biraz da zihnimizde yapılandırabiliriz. Hatta özellikle geçtiğimiz günlerde Merkür-Kiron ve Mars-Kiron kavuşumlarında da bu konulara odaklanmışsak bizim için fayda üretecek ve bu konuların iyileştirici sürecin devamını getirecek bir etkiden de bahsedebiliriz. O dönemde bir şeyleri düşünmüşsek, tasarlamışsak, aksiyon almayı düşünmüşsek gerçekleştirmek için yine bu haftayı kullanabiliriz. Artık problemleri çözmenin zamanı geldi. Gökyüzü de bizi destekliyor. Bir şeyleri iyileştirmemiz için gökyüzü bize destek eli uzatıyor. Mutlaka kullanın derim bu haftanın enerjilerini. Yeni girişimler, aşk hayatımız, çocuklarımızla ilişkilerimiz, kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, turizm, iletişim, ticaret, ulaşım gibi konularda da bizler mesleki alanda sürekli bazı problemlerle karşılaşıyorsak ve tekrar ediyorsa bu problemler yeni girişim yaparak hayatımızda işte bunun önünü alabileceğiz gibi görünüyor. Belki de bu girişimleri yapabileceğimiz kişilerden de destek alabiliriz. Merkür sonrasında Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi günlük rutinimiz odaklı olacağımıza işaret ediyor. Zihnimiz daha fazla o alana yönelecek. Sağlığımızı yine daha fazla düşünür olabileceğiz bu süreçte. Hislerimize de güvenerek aslında bugünün koşullarını nasıl muhafaza edebiliriz? Belki bu alandan bizler bu süreçte en azından iyi etkiler alıyorsak, ruhumuza iyi geliyorsa, beslendiğimizi hissediyorsak, hayatımızda bir şeylerin daha iyiye gittiğini hissediyorsak
Bunu muhafaza edebilmek için neler yapabiliriz? Buna odaklanacak zihnimiz bir noktada da ve dediğim gibi hislerimizin de önderliğinde doğru adımlar atma yöneliminde olacağız gibi görünüyor. 3 Haziran'a geldiğimiz zaman Güneş ve Satürn arasında yine 5 ve 3 ev aksında bir iyicil etki gözlemliyoruz. Demek ki bizler bu süreçte biraz ipleri ele almak durumundayız sevgili yükselen kova burçları. Yaratıcılığımızı ortaya koyacağız. Belki de bazı şeyleri yönetebileceğimizi çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymamızın 3. ev konularında önemli etkiler açığa çıkaracağını düşünebiliriz. Yani iletişim, ulaşım, eğitim, ticaret, işte turizm gibi konularda bizler bazı yapılanmalar içerisine gireceksek yaratıcılığımızı biraz da kendi potansiyelimizi, yönetici belki de yeteneklerimizi ortaya koyarak yapılandırabiliriz bu konu başlıklarını. Yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde de bir şeyleri yapılandırmak gerekiyorsa burada yine siz öncü ve belki de yönlendirici olacaksınız gibi görünüyor. Güzel bir etki. Güneş baktığımız zaman sizin 7. evinizi de temsil ettiğinden dolayı iş ortaklarınızdan, eşinizden veya aslında size çok da destek vermeyeceğini düşündüğünüz rakiplerinizden dahi bir noktada faydalanabileceğiniz etkiler gözlemlenebilir. 4 Haziran'da Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı oluşacak. Bu da 6 ve 2 ev aksına işaret ediyor. Maddi sorumluluklarımızı daha iyi organize etmeye, harcama, gelir, gider konularını çok daha iyi analiz edebilme noktasında bize güzel bir etki sunuyor. Kuzey Ay düğümü bize zaten uzunca bir süredir diyor ki harcamalara, mal varlıklarına, kazançlarınızda odaklanın. Bu alana odaklandığınız takdirde hayatınızın daha iyiye gideceğini mesajını veriyor ve Merkür de bu noktada bizi bu hafta destekliyor. Doğru analiz, doğru düşünce, yapıcı düşünce, hislerimize güvenerek ve mevcut şartları da güvenceye alarak bazı adımlar atmamızın bize fayda sağlayacağına işaret ediyor. Günlük hayatımızı, çalışma hayatımızı da doğru analiz etmemiz, doğru değerlendirmemiz ve bu yönde gerçekleştirmek istediğimiz adımları atmamız gerekliliğine işaret ediyor. Gökyüzü bizi destekliyor bu konularda. Diğer taraftansa aynı gün içerisinde 4 Haziran'da Merkür Neptün'le de bir kare açı gerçekleştiriyor. Dikkat etmemiz gereken bir detay tabii ki bu hafta içerisinde Neptün 3. evimizde. Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, yakın akraba ilişkilerimizde bazı yanılgılar olduğunu gözlemleyebiliriz. Birbirimize karşı dürüst olmadığımızı gözlemleyebiliriz. Ya da bizler belki bir şeyleri şu şöyle oluyor diye düşünmüş olabiliriz ama gerçeğin öyle olmadığını fark edebiliriz. Yani bizler bu ilişkiler çerçevesinde bazı şeyleri hayal etmiş olabiliriz ama hayaller ve gerçeklerle ilgili bir tutarsızlık olduğunu bu hafta öğrenme şansımız olacak gibi, bu açı buna işaret edecek gibi sevgili yükselen kova burçları. O yüzden de kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizde bir iş ortaklığı söz konusuysa, bir sorumluluk paylaşımı söz konusuysa gözümüzün açık olması gerekiyor. Ne yaptıklarını iyi analiz edin, sanılardan uzaklaşın, ayağınız biraz yere sağlam bassın, rasyonel düşünün. Çünkü şu anı sizin muhafaza etmek istediğiniz günlük yaşam alanını tehdit edebilecek bir unsur olarak dikkat çekiyor. Sorumluluklarınızı belki de daha da ağırlaştıracak bir etki karşınıza gelebilir. O yüzden gerçekçi yaklaşımlarla, gerçekleri görerek hareket etmeniz gerekiyor bu hafta içerisinde. Gökyüzünün etkileri bu şekilde hayatımıza yansıyacak. Bu hafta mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 1-7 Haziran haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yeni bir haftaya, yeni bir aya giriş yapıyoruz. Haziran ayı diğer aylara kıyasla gezegen etkileşimleri açısından çok daha sakin geçecek gibi görünüyor ve bu haftada
güzel destekleyici açılar var. Ufak tefek pürüzler de tabii ki her zaman mevcut ama onunla ilgili de size bilgi vermeye çalışacağım. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinize elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu haftanın etkilerine. Merkür yönetecek bu haftayı ve 4-2 ev aksında Kiron'la etkileşimi özellikle maddi konular açısından bize destek sağlayacak gibi. Maddi güvenceler, manevi güvenceler, kazanç, gelir arasındaki o dengeyi bir sürü sağlayamamamız ve belki de sürekli tekrar eden sorunlarla karşılaşmamızın önüne geçebilecek destekleyici bir etkiden bahsedebiliriz bu hafta. Özellikle aile alanından destek görebiliriz. Özel hayatımızdan güzel destekler alabiliriz. Bu alanı iyileştirmek için hatta bizler Merkür-Kiron, Mars-Kiron kavuşum günlerinde geçtiğimiz günlerde de bu alana odaklanmışsak, projelendirmişsek, bazı şeyleri aksiyon almak için düşünmüşsek bunun devamını da getirebiliriz. Merkür-Kiron ve 60'lık açısı sayesinde yani kazançlarla ilgili, güvencelerle ilgili konularda iyileştirici bir etkiye odaklanacağız gibi. Hemen ardından Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesi de 5. ev odağımızı güçlendirecek. Venüs bu alanda ilerliyor, Jüpiter de bu alanda ilerliyor. Yeni girişimler açısından bize güzel pozitif bir destek veriyor gibi düşünebiliriz. Merkür de bu alana geçtiğinde bizler hislerimize de daha çok güvenerek aslında hayatımızda yeni başlangıçlar yapmaya odaklanabileceğiz. Veya şunu da yapabiliriz. Belli bir konfora sahipsek hayatımızda şu an bunu nasıl muhafaza edebiliriz? Yeteneklerimizle kendimizi ortaya koyduğumuz belli oturmuş şartlar söz konusuysa yine bu alanı nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz bizim açımızdan? Şu anki girişimlerimiz bizi iyi hissettiriyorsa, belli alanlarda iyi etkiler aldığımızı hissediyorsak, ruhumuzun beslendiğini hissediyorsak yine bunu korumaya yönelik aksiyonlar alabiliriz, projeler üretebiliriz, zihnimizi bu alana ve bu konuya odaklayabiliriz. Sevgili yükselen balık burçları bu bizi iyi hissettirecek ve Merkür'ün açıları da destekleyici olduğundan dolayı bu hafta kendimizi çok daha iyi ve zihinsel olarak da güvende hissedebileceğiz. 3 Haziran'a geldiğimiz zaman Güneş ve Satürn arasında bir destekleyici açı söz konusu. Demek ki bizler yine 4 ve 2 ev aksına odaklanacağız. Güzel bir etki olacağını düşünebiliriz. Özel hayatınızın sorumlulukları ve bu alanın maddi boyutunu yapılandırma açısından güzel bir destek alacağınızı düşünebiliriz. Çalışma hayatınız, belki de hatta evde çalışma süreciniz bu süreçte size güzel bir gelir getirebilir. Bazı konularda güvencelerinizi yapılandırmak için ek bir destek olabilir. Yani illa bir çalışma alanına dahil olmanız gerekmiyor olabilir. Evinizde de neler yapabileceğinizi çok daha iyi düşünebilirsiniz ve aile bireylerinden de yine kariyerle ilgili, maddi kaynaklarla ilgili yapıcı destekler görebilirsiniz. Bu hafta dediğim gibi destekleyici etkiler söz konusu. Ailenizden, yakın çevrenizden destek almak mümkün. Talep etmeniz yeterli olacaktır. Özellikle çalışma hayatınızın, günlük hayatınızın sorumluluklarını daha iyi yapılandırmak adına güzel enerjiler söz konusu. Pozitif destekler göreceksiniz ama biraz da bence şunu da düşünün. Yani ben evimde de evimden çıkmadan da neler yapabilirim? Maddi kazanç nasıl elde edebilirim? Yaratıcılığınızı kullandığınız takdirde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Devam ettiğimizde 4 Haziran'da Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle bu kez bir üçgen açısı söz konusu. Kuzey Ay düğümü zaten sizin burcunuzda, 1. evinizde seyrine devam ediyor. Yeni girişimler yapmak, yeni başlangıçlar yapmak, belki de kendinizi yeniden yaratmak için çok güzel bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Zihinsel daha fazla etkiler aldığımız ya da bazı şeyleri gerçekleştirmek için pozitif destekler aldığımız bir gökyüzü var karşımızda.
Merkür bizim zaten 4. evimizi, bir diğer taraftan da 7. evimizi temsil ettiğinden dolayı özel hayatımız, aile hayatımızdan oldukça yapıcı, güzel destekler görebiliriz. Bu alanları hatta inşa etmek için güzel etkiler gözlemleyebiliriz. Hayatımızda aksiyon almamız gerekiyor. O projelendirmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hatta projelendirdiysek de gerçekleştirmek için doğru bir zamanda olacağız. Gökyüzü bizi destekliyor. Kendimize odaklanmamız, yeni bir ben yaratmamız için gökyüzü bizi destekliyor sevgili yükselen balık burçları. 4 Haziran'da dikkat etmemiz gereken bir detay var. Merkür Neptün'le bir kare açı yapıyor. Bizler yeni girişimler yapmaya hazırsak bu süreçte ve aslında birinin başlat butonuna basmasını bekliyorsak, kimlerle ne iş yaptığımıza çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle karşımızdaki kişilerin sözüne güvenerek bazı girişimler yapıyorsak, yanılgı içerisinde olduğumuzu, kandırıldığımızı, o verilen sözlerin tutulmayacağını gözlemleyebiliriz bu hafta. Bu da bizi hem maddi hem de manevi güvenceler noktasında zorlayabilir sevgili yükselen balık burçları. Sizler biraz daha naif bir enerjiye sahipsiniz. Bu konuda daha da dikkatli olmanız fayda sağlayacaktır sizlere. Aşk hayatınızla ilgili yine yanılgı içerisinde olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili ilişkilerinizde de bazı yanlış anlaşılmalar ilişkileri zorlayabilir bu hafta ama özellikle de yeni girişim yapmak istiyorsanız ki zaten gökyüzü bizi buna yönlendiriyor aslında. Burada dikkat edin, kendi ayaklarınızın üzerinde durun, hislerinize güvenin, bir yanılgıya doğru ilerlediğinizi hissediyorsanız gözünüzü dört açın çünkü bu size hem maddi hem de manevi olarak zarar getirebilir, imajınızı da zedeleyebilir. Gökyüzü bu hafta bizi bu konularda uyarıyor sevgili yükselen balık burçları. Kariyerle ilgili destekleyici açılarda söz konusu. Venüs ve Jüpiter birbirine oldukça yakın pozisyondalar. Yeni girişimler için destek veriyorlar ama bir tek o 4 Haziran'a dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk hayatımız da canlı bir süreçten geçiyor olabilir. Kazançlarımızı aile desteğiyle yapılandırabileceğimiz bir süreçte söz konusu olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.